Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Nisan ayı itibariyle başlayan yukarı yönlü hareketlerin 1900 dolar üzerinde tutunamaması ve Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrasında gelen şahin açıklamalarla beraber haftalık kayıplar %5'i aştı. Önümüzdeki dönemde ons altındaki seyir Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirileri ile dolar endeksindeki yaşanılan değişikliklerle belirleyici olacak. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1790 ve 1800 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1780 ve 1770 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise hafta başından itibaren fiyatlardaki oynaklıkta artışlar gözlemlenirken Fed'in kararları sonrasında tekrardan yukarı yönlü bir seyir izlerken ons altın tarafından gelen sert satışlar gram altındaki yükselişi baskılıyor. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 510 ve 515 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 495 ve 490 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise hafta içerisinde açıklanan İngiltere TÜFE verilerine göre enflasyondaki artış devam ediyor. Normalleşme adımlarının ertelenmesi ve Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkan kararlar sonrasında doların değer kazanmasıyla birlikte paritede sert satışların yaşandığını gördük. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede olası yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,3920 ve 1,3940 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 1,3870 ve 1,3845 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Dolar yen paritesinde ise Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkan kararların ardından dolar endeksindeki güçlü seyir devam ediyor. Japonya'da ticaret dengesi 187,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken Japonya'da revize sanayi üretimi aylık bazda %2,9 artış gösterirken kapasite kullanım oranlarındaki aylık yükseliş ise %1,1 olarak gerçekleşti. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi durumunda 110,40 ve 111,90 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 110 ve 109,40 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
should take.